yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün Milano'dayız. Milano'yu hep beraber gezeceğiz. İtalya turumuzun aslında 3. şehri Como ve Venedik'e geçmek için kullanacağımız ve konaklayacağımız ana yer burası. Milano'da konaklamamızın sebebi buradan diğer şehirlere çok rahat trenle 1-2 saat, 2 saat, 3 saat gibi mesafelerde ulaşabiliyor olmamız. Milano'da yaklaşık 3 gecemiz var. 3 gece 4 gün. Aslında şöyle, burada böyle çok sabahtan itibaren koştur koştur bir gezi planlaması yapmadık. Kaldığımız bölge daha sakin, daha keyifli, böyle aslında buradaki turistlerin değil de daha çok burada yaşayan insanların kaldığı bir bölge. Burayı tercih etmemizin sebebi de aslında Milano'yu gerçekten şehri hissetmek, şehri yaşamaktı. Ve kaldığımız bölgede şu anda böyle çok fazla turistik alandan, böyle kalabalıktan uzak bir bölgede kalıyoruz. Bunun avantajı da burayı böyle daha yakından tanımak, daha yerel lezzetlerini, yerel kafelerini, restoranlarını keşfetmek oluyor. Ama tabii ki Milano'da mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken yerlere de gidiyoruz. Bunlardan ilk durağımız Duomo Katedrali ve katedralin de meydana ismini verdiği aslında Duomo Meydanı'ndayız. Bu meydan kaldığımız bölgeden yaklaşık 20-25 dakikalık bir mesafede. Milano yerleşim gereği bir yuvarlak hatta sahip olduğu için yuvarlağın etrafında bir gezi olacak. Milano Katedrali'nin tarihinden kısaca bahsedecek olursak, katedral İtalya'nın en büyük ikinci katedrali. Birinci katedrali de yine beraber gezmiştik. Aziz Petrus Bazilikası'ydı. Burası da en büyük ikinci katedral olarak biliniyor. İtalya'nın ikinci, Avrupa'nın dördüncü. aynı zamanda da buranın en turistik lokasyonu. İnsanlar Milano'ya ilk geldiğinde burayı ziyaret ediyorlar ve burada fotoğraf çekiliyorlar. Burası gündüz ayrı güzel, akşam ayrı ışıklandırmasıyla ayrı güzel. güzel. Burayı mutlaka hem gündüz hem akşam görün deriz. Çünkü gündüz daha böyle işlemeleri, işte o yani katedralin üzerindeki Detayları aslında görebiliyorsunuz. detayları görebiliyorsunuz ama akşamda ışıkla böyle çok ihtişamlı, güzel bir görüntüsü oluyor. Ambiyans da çok güzel oluyor. Bu katedralin yapımına 1386 yılında başlanmış ve yaklaşık 500 yıl boyunca devam etmiş. Yani 500 yıllık bir tarihi eser var aslında karşımızda. Gerçekten çok görkemli, çok güzel bir yapı. Milano'ya ilk geldiğinizde ilk geleceğiniz nokta mutlaka burası olacaktır. Milano'da nerede kalıyoruz? Navigli'de kalıyoruz. Buraya Ebru'nun da söylediği gibi 20-25 dakika mesafede ulaşım sağlayabileceğiniz, aslında buranın genellikle öğrencilerinin ve gençlerinin kaldığı bir bölge. Ulaşıma gelecek olursak da burada ulaşım genellikle metro ve tramvaylarla sağlanıyor. Otobüs hattı da oldukça geniş, ancak birazcık tarihi bir bölge olduğu için çok fazla otobüs kalabalığı görmüyorsunuz. Genellikle eski tramvaylar ve metrolardan oluşuyor bu ulaşımı. Buraya trenle ulaşım sağladık. 3,5 saatte Roma'dan buraya geldik. Buranın tren istasyonundan da zaten direkt metro ve tramvay ulaşımı mevcut. Oradan da kaldığınız yere veya görmek istediğiniz yere direkt olarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Galeri Vittorio Emanuele yapısının içerisindeyiz. Buranın içerisinde çok sayıda lüks markaların mağazaları bulunuyor. Aynı zamanda restoranlar ve kafeler bulunuyor. Burası tarihi olarak en eski alışveriş merkezi konseptindeki yapı olarak biliniyor. Aslında daha öncesinde de Antik Roma döneminde de bu tür böyle ticaret merkezinin toplandığı yerlere alışveriş merkezi mantığıyla bakılıyor. Ancak burası bu topluluğun böyle bir alışveriş mağazalarının toplu olarak bulunduğu ilk yer olarak biliniyor. Değişik bilgi verecek olursak, buradaki mağazaların hepsinin tabelaları siyah zemin üzerine altın harflerle kaplama. Videoda zaten detaylı olarak göreceksiniz. Bu aslında bu AVM içerisinde mağaza açmak için bir zorunlulukmuş. Bu AVM içerisindeki mağazalar ihale yöntemiyle aslında markaların kullanımına sunuluyormuş. Bu AVM'nin içerisinde yer kısmında, aslında zemininde bir boğa figürü bulunuyor. Bir boğa simgesi, mozaikten yapılmış bir boğa simgesi bulunuyor. Bu boğa simgesinin üreme organlarının üzerinde aslında böyle topukla yapılmış bir göçük bulunuyor. O göçük içerisinde kendi etrafınızda 3 tur dönerseniz dileğinizin, işte niyetinizin kabul olacağına inanılıyor. Ki zaten burada çok fazla insan bunu, çok fazla insan bunu yapıyor. Bu simge de, bu mozaik yapı da AVM'nin içerisine girdikten sonraki ilk koridorun solunda kalıyor. Yani katedral tarafından girerseniz girdiğiniz koridorun ilk
sola ayrılan kapısında kalıyor. Zaten orada insanların toplaştığını görünce o mozaik simgesinin de orada olduğunu anlayabilirsiniz. Hem Roma'nın hem de İtalya'nın tüm bölgeleri gibi yapıları çok ihtişamlı ve güzel görünüyor. Yani üst tavanındaki altın işlemeler, zemindeki mozaik yapılar çok şık, çok güzel. Burası da Milano'ya geldiğinizde mutlaka ziyaret etmeniz gereken noktalardan bir tanesi. Burası alışveriş merkezi mantığında dedik ancak buradaki markalar çok lüks markalar ama mutlaka gezmeniz ve görmeniz gereken bir nokta. Ünlü Panzerotti dükkanı Luini'deyiz. Burası aslında Milano'ya ilk geldiğimiz gün gelip yemiştik. Bu kadar da kalabalık değildi. Çok yağmurlu bir gündü. O nedenle şimdi hemen hızlıca geldik. Size burayı gösterelim istedik. Buranın Panzerotti'leri oldukça meşhur ve güzel. İsmi de, Luini ismi de zaten tescillenmiş bir isim. Aslında yaptıkları Panzerotti'lerde direkt olarak Luini ismini kullanıyorlar. Burada mutlaka mozzarella ve domatesli Luini'yi yemenizi tavsiye ederiz. Zaten muhtemelen bunun görüntüleri de size önceden çekmişizdir. Bunu da ekrana şu anda koyuyoruz. Oldukça lezzetliydi. Buraya geldiğinizde mutlaka bu Panzerotti'nin tadına bakın. Arkamda gördüğünüzde La Rinascente, bu da yine Duomo Katedrali'nin hemen arkasında bulunan bir yer. Aslında Galeri Victoria Emanuel'in devamında bulunuyor yapı olarak. Burası aynı Fransa'daki Galeri Lafayette gibi tüm markaların pop-up store'larını bulabileceğiniz büyük bir alışveriş merkezi. Yaklaşık 5-6 katlı bir alışveriş merkezi. Yine burada dünya markalarını bulabilirsiniz. Biz ilk geldiğimiz akşam burayı gezdiğimiz için şu anda içerisini gezmiyoruz. Yani Türkiye'deki Beymen gibi, Fransa'daki Galeri Lafayette gibi değerlendirebilirsiniz. Milano'daki Colonna Meydanı'ndayız. Colonna Meydanı aslında Milano seyahati denince akla ilk gelen yerlerden biri değil. Ancak kesinlikle görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Colonna Meydanı'nın sol tarafı Navilli bölgesine çıkıyor. Biz de konakladığımız bölge olan Navilli'den yaklaşık bir 10-15 dakika yürüyerek bu meydana geldik. Bu meydan Roma'nın son dönemlerine ait tarihi eserleri taşıyor. Arkamda gördüğünüz bazilika San Lorenzo Bazilikası. Yapımına 2. ve 3. yüzyıllarda başlanmış ve daha sonraki dönemlerde de yapının inşaatı hem restorasyon hem de tekrar yapılandırmaya gitmiş. Aslında yani bu arkamda gördüğünüz yapı uzun yıllar içerisinde tamamlanmış bir yapı. Bu bazilika İmparator Milan'ın hayatta kaldığı dönemi temsil ediyor. Ve arkada görmüş olduğunuz az önce videoda gösterdiğimiz sütunlarla birlikte bu bölge Milan İmparatorluğu'nun günümüze kadar ulaşmış nadir yapılarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Evet, şimdi Colonna Meydanı'ndan çıktık. Via Torino'ya geldik. Burası dümdüz yürüme mesafesi yaklaşık bir 5 dakika kadar. Burada ünlü markaları ve farklı mağazaları görmeniz ve buralarda alışveriş yapmanız mümkün. Yine Milano'nun ünlü caddelerinden birine geldik. Burası Monte Napoleone Caddesi. Milano turumuzun 3. noktası olan Brera merkezindeyiz. Burası Milano'nun sanat, tasarım, dizayn özellikleriyle bilinen bir bölgesi. Burada sanat akademisi gibi bir üniversite görebilirsiniz. Güzel Sanatlar Üniversitesi. Biz de aslında buraya gelirken bu Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin içerisinden geçtik. Ya buraya geldiğinizde bu üniversiteyi de gezebiliyorsunuz. Arkamda gördüğünüz sokak da aslında Brera'nın merkezindeki ve Brera Design District olarak geçen bölge. Sanata dair bir alışveriş yapmak istiyorsanız bu bir resim olabilir, bu bir heykel olabilir. Yani sanatla bağlantılı, güzel sanatlarla bir bağlantılı bir alışveriş yapmak istiyorsanız bu bölgeden almanız gerekiyor. Burası da az önce gezdiğimiz Porta Napoleone gibi biraz daha yüksek gelirli insanların yaşadığı, yüksek gelirli insanların ziyaret ettiği bir bölge. Burada alışveriş merkezlerinden çok restoranlar, kafeler var. Bir de az önce bahsettiğimiz gibi sanat eserlerini bulabileceğiniz yerler var. Şimdi hep birlikte bu sokağı gezelim.
Evet, şimdi Brera'da dolanırken tavsiyeler üzerine geldiğimiz Gino Cafe'deyiz. Burada kahve söyledik, bir kahve molası verelim istedik. Size İtalya'da bizden daha farklı olan bir şeyi göstermek istiyorum. Ben Ice Americano söyledim. Ice Americano normal tek shot espresso halinde geldi. Yanında sıcak su ve buzla birlikte servis ediliyor. Ben şimdi sıcak suyu espressonun üzerine koyacağım. Daha sonrasında da buz ekleyip Ice Americano yapacağım. Burada zaten Americano söylediğinizde espressoyu ayrı bir bardakta getiriyorlar. Sıcak suyu ayrı bir bardakta getiriyorlar. Siz bunu aslında kendiniz espressodan Americano'ya çeviriyorsunuz. Şu anda Brera bölgesinden çıktık. Biraz size Milano'daki yaklaşık yani böyle 15-20 dakikalık yürüme mesafesi olan yerlere nasıl gittiğimizden bahsedeceğim. Biz burada genellikle ulaşım sürelerini kısaltmak için Lime'dan kiraladığımız bisikletleri kullanıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Lime'ın uygulaması var. Milano'ya geldiğimizde bu uygulamayı indirmiştik zaten. Bu uygulama üzerinden kimliğinizi taratıyorsunuz, bir hesap oluşturuyorsunuz ve sokak üzerinde gördüğünüz herhangi bir bisikletin üzerindeki QR kodu okutarak o QR kodla uygulamadan bisikleti kullanıma açmış oluyorsunuz. Kullanıma açtığınız bisikleti sürüşü başlat dediğinizde gideceğiniz noktaya kadar yaklaşık 0.27 sent gibi bir ücretlendirmesi var. Kullandığınız kilometre ve dakikaya göre ücretlendirme yapıyor. Biz mesela Navigli'den Brera'ya geçerken, Brera'dan Darsene'ye geçerken gibi normalde 25 dakika sürecek yerlere bisikletle 5 dakikada ulaşım sağlayabiliyoruz. Yaklaşık da böyle ortalama 3,5 euro gibi bir tutar çekiyor. Zaten kartınızı kaydetmiş oluyorsunuz uygulamaya. Kısaca uygulamayı da göstereyim şöyle. İçine girdiğimde siz zaten daha öncesinde eğer hesabınızı oluşturduysanız ki hesap oluşturması da çok kolay. Buradan direkt kendi etrafınızdaki bulunduğunuz lokasyona yakın bisikletleri görüntüleyebiliyorsunuz. Biz genellikle sürüş için Ride Pass alıyoruz. Burada 30 dakika için kullandığınız toplam 30 dakika bir gün boyunca kullanabiliyorsunuz. İsterseniz bisikleti bırakıyorsunuz, başka bir bisiklete geçiyorsunuz. Şimdi gelin hep beraber bisikleti kiralayalım ve bir sonraki lokasyonumuza gidelim. Evet, bisikleti de ben kullanıyor olacağım. Size oradan böyle birkaç kesit göstermeye çalışacağım. Kısa bir bisiklet sürüşünün ardından Castello Sforzesco'dayız. Burası Milano'nun merkezinde bulunan bir kale. Eski Milan Krallığı'na ait. Burada bulunan 14. yüzyıldan kalma surların üzerine Milano Dükü tarafından 15. yüzyılda yapılıyor. Mimarisi Rönesans mimarisi. Buranın yapımına 1360 yılında başlanıyor ve 1499 yılında tamamlanıyor. Biz de şu anda bu kalenin avlusundayız. Buranın arka kısmında gezebileceğiniz çok güzel bir bahçesi bulunuyor. Burada bisiklet turu yapabilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz. Kendi içeceğinizi getirip içeceğinizin tadını çıkarabilirsiniz. Şu anda Castello'dan çıktık. Az önce de bahsettiğim gibi Castello'dan direkt olarak dümdüz yürüdüğünüzde Duomo Meydanı'na çıkıyorsunuz. Biz de şu anda o cadde üzerindeyiz. Bu caddenin adı Via Dante. Burada da yine birçok markanın mağazasını görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Yine aynı şekilde oturacak çok fazla restoran ve kafe mevcut. Bu caddenin üzerinde böyle koleksiyon yapmayı sevenler veya her gittiği ülkede aynı restoranı tercih etmeyi sevenler için Hard Rock Cafe bulunuyor. Hard Rock Cafe'nin Milano şubesi. O da bu cadde üzerinde. Bu caddeyi yürüdükten sonra Duomo Meydanı'na gideceğiz ve Duomo Meydanı'nda Duomo Katedrali'ni yukarıdan görebildiğimiz manzarası da olan bir teras bar tarzı restorana gideceğiz. Zaten oradaki manzarayı ve fiyatları da sizinle paylaşıyor oluruz. Şimdi de Via Dante Caddesi'ni bitirdik. Arkamda görmüş olduğunuz meydana geldik. Burada arka sokaklarda
Bir tarafta Duomo'yu, diğer tarafta da Galeri Vittorio Emanuele'yi görebilirsiniz. Bu tarafımda ise Starbucks bulunuyor. Bildiğiniz üzere Starbucks dünya genelinde oldukça fazla şubeye sahip, ancak İtalya'da durum böyle değil. İtalya'da oldukça az şubeye sahip. Tamamen İtalyanların kahve kültürünün çok gelişmiş olması ve Starbucks'a ihtiyaç duymamaları nedeniyle olduğunu biliyoruz. Şimdi de İtalya'da çok az bulunan Starbucks mağazalarından bir tanesi olan Reserve'in içine hep beraber gireceğiz ve burayı gezeceğiz. Oturabilecek en güzel yere getirdi. Evet. Duomo Katedrali burada. Bizim masamız burada. Aperol'ün rooftop'una geleceğimizi söylemiştik. Burası direkt Duomo'nun yanında bulunuyor. Reneşante'nin de yanında aynı zamanda. Ya manzarası en güzel yere oturduk diyebiliriz. Yani şu an tam şu açımızda tam karşımızda Duomo var. Duomo duruyor ve ya en öne Duomo Katedrali duruyor. tesadüfen şansa en öne oturabildik. Yaklaşık bir yarım saat sıra bekledik sanırım. Ve şu anda direkt Duomo karşımızda. Önümüzde başka hiçbir masa yok. Ben Aperol'ün Refresh isimli kokteylini içiyorum. Ben de Ebru da Duomo isimli içiyor. kokteylini içiyorum. Kokteyllerin fiyatları 20 euro. Dahil olarak bir de yanında Aperatif tabak geliyor. Açıkçası ya böyle bir manzarada, böyle bir ortamda. Bu arada içeride de DJ performansı var. Aynen. İçerisinin de ambiyansı çok güzel. Onu da videoya ekleriz. Çok hani biz keyifli. dışarıda manzara olsun diye dışarı oturduk ama içerisi de aynı şekilde keyifli. Bir de yavaş yavaş gün batımı oluyor. Duomo'ya böyle akşam güneşi vuruyor. Duomo'nun renkleri, buranın ambiyansı oldukça keyifli. Siz de Milano'ya gelirseniz bence mutlaka buraya gelmesiniz. Çünkü buranın en önemli yapısı Duomo ve Duomo'yu gören çok az teras var ve tenha olan çok az yer var. Burası da onlardan bir tanesi. Birazcık sıra bekliyorsunuz ancak buna kesinlikle değiyor. Güzel bir deneyim. Kokteylleri de çok lezzetli bu arada. Zaten Aperol bildiğiniz üzere kendi markası. Kendi markasıyla açtığı bir mekan. Bütün ürünlerde de Aperol var zaten. Çok da lezzetli. Atıştırmalık tabağı da çok güzel görünüyor. Yani hani böyle hafif aç bile gelseniz alkolle birlikte en azından karnınızı bastırabileceğiniz bir atıştırmalık tabağı var. Eğer Aperol seviyorsanız burada deneyimleyebileceğiniz birçok farklı kokteyl bulunuyor. Bence geldiğinizde mutlaka 2 farklı kokteyl denemelisiniz. Milano'daki böyle biraz daha hani güzel şık bir yerde yemek yiyelim dediğimiz lokasyonlardan bir tanesindeyiz. Buranın adı Il Salumaio. Bölge olarak Porto Venezia bölgesinde bulunuyor. Buraya yine Duomo Katedrali'nden yaklaşık bir 10-15 dakikalık yürüme mesafesiyle geldik. Fiyatları diğer lokal yerlere göre biraz daha yüksek. Aslında burayı bir fine dining mekanı gibi düşünebilirsiniz. Akşam yemeği için bize tercih ettik zaten. Lezzetli kokteylleri var, et yemekleri ve Milano'ya özgü birkaç makarna çeşidi buradaki imza yemeklerden birkaçı. Yaklaşık 2 saat gibi bir sürede biz akşam yemeğini tamamladık. İçerisi müze gibi, yani ambiyansı falan çok şık, çok güzel ama bahsettiğim gibi biraz pahalı. Şu anda Novilli'de yine aslında videomuzda çok kez bahsettiğimiz üzere Kaldığımız yer. Kaldığımız, konaklama yaptığımız yer. Burada çok sayıda öğrenci ve genç nüfus var. Akşamları, gündüzleri. Çok eğlenceli ve kalabalık oluyor, hareketli oluyor. Şu anda da bir cuma akşamı bu. Ve burası yine oldukça hareketli ve eğlenceli. Burada çok güzel barlar ve yemek yiyebileceğiniz yerler bulunuyor. Biz de onlardan biri olan FAB'a gittik bugün. Bunun gibi birkaç tane daha güzel mekan burada mevcut.
Yani böyle Milano'da konaklarken akşamları da hızlıca yürüyüş mesafesinde güzel kafeler, oturabileceğim, kokteyl içebileceğim yerler olsun derseniz bu Navili bölgesinde bunu çok rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Bugün Milano'dan araç kiralayıp Como'ya geldik. Günübirlik Como'yu ziyaret edeceğiz. Şu anda da Alessandro Volta heykelinin önündeyiz. Bugün beraber Como'yu gezeceğiz. Burada yaklaşık 4-5 saat harcamayı düşünüyoruz. Aynı Venedik gibi Milano'dan günübirlik geldik buraya. Yarın İstanbul'a döneceğimiz için 2 günlük araba kiralamaya karar verdik. Çünkü buradaki havalimanı birazcık uzak ve gideceğimiz farklı bölgeler vardı. Buraya biz araç kiralayarak geldik ama siz Milano merkezinden trenle de gelebilirsiniz. Trenle de yaklaşık olarak 1 saat sürüyor burası. Como Gölü'ne gelmemizin sebebi, burayı tercih etmemizin sebebi burası dünyaca ünlü ve pahalı evleriyle bilinen bir yer. Hatta burada işte George Clooney'nin, Sylvester Stallone'un, Madonna'nın, Versace'nin evleri olduğu söyleniyor. Burası biraz daha böyle lüks bir yer aslında. Hemen göl kenarında kurulu, böyle dağlar üzerine kurulu bir şehir gibi düşünebilirsiniz. Şimdi hep birlikte burayı gezelim. Como'da sabah kahvaltısı yapmak için The Plaza Cafe'ye geldik. Burası tam feribotlara ve günlük tekne turlarına binilen noktanın karşısında kalıyor. Kafeyi arkanıza alıp sol tarafa yürüdüğünüzde de Como Gölü'nde yer alan, Como bölgesinde yer alan katedrale ulaşıyorsunuz. O bölgede turistik bir bölge. Katedral var, mağazalar var, hediyelikçiler var gibi. Sağ tarafımızda da zaten göl bulunuyor. Buradan sonra sol taraftaki tarihi yerleri gezeceğiz, katedrali gezeceğiz. Daha sonrasında da tekneye binip günlük tekne turu yapacağız. Biz muhtemelen günlük tekne turunu paylaşımlı tekne olarak yapıyor olacağız. Burada farklı farklı tur seçenekleri var. İsterseniz paylaşımlı tekne turu yapabiliyorsunuz. İsterseniz 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi gruplar halinde özel tekne kiralayabiliyorsunuz. Bu seçenekleri yan tarafta gölün girişindeki tur şirketlerinden ayarlayabilirsiniz, seçebilirsiniz. Fiyatlar oldukça değişken. Zaten Como biraz bahsettiğimiz gibi pahalı evleriyle ünlü bir yer. Dolayısıyla kafelerin, turların fiyatları da yüksek. Fiyatlar 25-30 euro bandında değişiyor. Ama bu turu, özel bir tur yapmak isterseniz fiyatlar artıyor. Bahsettiğim gibi biz paylaşımlı tekne turunu yapıyor olacağız. Como'nun en görkemli yapılarından biri Santa Maria Katedrali'nin önündeyiz. Burası Kuzey İtalya'nın en büyük mimari yapılarından bir tanesi, Lombardiya bölgesinde. Buranın yapımı yaklaşık 300 yıl sürmüş. Gotik tarzda yapılmış bir katedral ve buranın içerisindeki özellikle camlara ve dini figürler taşıyan halıları görmeniz gerekli diye çok fazla yerde duyduk ve okuduk. Şimdi buranın içerisine gireceğiz. Çıktıktan sonra da hem içerideki görselleri paylaşırız hem de yorumlarımızı paylaşırız. Buraya giriş ücretsiz. Çok kalabalık da görünmüyor. Sıra yok muhtemelen. Şimdi içeri gireceğiz. İçerideki yapıları size göstereceğiz.
aslında tekne turu yapmayı planlıyorduk. Ancak tekne turu için çok kalabalık olduğunu fark ettik. Bizim de aslında birazcık sıkıştırılmış bir programımız olduğu için bundan sapmamak adına gölün etrafında birazcık yürüyüp daha sonrasında da çevresinde arabayla turlamayı planlıyoruz. Böyle güzel noktaları falan sizinle paylaşıyor olacağız zaten. Tekne turu için aslında buraya neredeyse tam olarak bir gün ayırmanız lazım. Çünkü 45 dakika kadar, 1 saat kadar tekne turu sürüyor. Ayrıca 1-2 saat kadar da sıra olduğu dönemlerde tekneyi beklerseniz bu nereden baksanız bir 3 saat yapıyor. Zaten şehir merkezini gezip bir şeyler yediğiniz takdirde de bu tur nereden baksanız yarım günden fazla alıyor. Biz buraya 2-3 saat ayırmamız gerektiği için tekne turu yapamıyoruz şu anda. Şu anda Bergamo'dayız. Biz Milano'dan dönerken Bergamo Havalimanı'nı tercih ettik. Onun için buraya geldik. Burada da Eskişehir'i gezdik. Bergamo Havalimanı'ndan uçacağımız için erken saatte trafik olmadan Bergamo tarafına geçelim istedik. Burası Milano'nun merkezine biraz uzak kalıyor. Arabayla yaklaşık 50 dakika civarında buraya ulaşabiliyorsunuz. Muhtemelen toplu taşımayla 1-1,5 saati bulacak bir yoldur. Çok fazla da trafiğe kalmadan Bergamo tarafına geçelim istedik. Burada da daha önce ikimizin de ziyaret etmediği, görmediği eski şehir olarak adlandırılan bölgeyi gezdik, seyahat ettik. Hani burası böyle havalimanına giderken uğradığımız bir yer oldu ama iyi ki gördük dediğimiz yerlerden bir tanesiydi. Çok hızlı bir tur attık burada 1-2 saatlik. Önce Eskişehir'e gitmiştik. Şimdi de aşağıda bulunan Bergamo'nun Yenişehir merkezindeyiz. Burada bir şeyler içiyoruz. Daha sonrasında da havalimanına gidip artık ülkemize döneceğiz. Umarız bu video hoşunuza gitmiştir. Neredeyse 9 gündür yurt dışındayız. Önce Fransa'daydık. Daha sonrasında İtalya'da da bayağı bir nokta gezdik. İtalya'nın neredeyse yarısından fazlası tamamlandı gibi bir şey. İtalya'da ilk başta Roma'ya geldik. Roma'da yaklaşık 3 gece 4 gün geçirdik. Daha sonrasında Milano'ya geçtik. Milano'dan da 4 gecemiz Milano'daydı. 4 gecenin gündüzlerinde Milano'ya yakın olan Venedik ve Coma'ya gittik. Aslında daha uzun süre kaldığınız zaman Milano'dan çok daha fazla yere trenle günübirlik geçiş sağlayabilirsiniz. Özellikle kuzey kesimler için geçerli bu. İtalya'nın kuzey kesimlerinde çoğu yere trenle Milano'dan günübirlik gidip gelebilirsiniz yaklaşık veya araç kiralayarak. 1 saat, 2 saat gibi trenle, araçla da onun yarısı kadar süre olarak düşünebilirsiniz. Yani biz Venedik'e trenle gitmeyi tercih ettik ama Coma'ya araçla gelmeyi tercih ettik. Yani Milano'yu baz alıp buradaki çevre illeri görebilirsiniz. Seyahat videolarımızın devamı için bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz aşağıda bulunan abone ol butonundan kanalımıza abone olmayı ve bizi Instagram hesabımızdan takip etmeyi sakın unutmayın. Bize destek olmanız için bunlar gerçekten çok önemli. Diğer seyahat videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.